Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün size orkide bakımı ile alakalı çok önemli bir meseleden bahsedeceğim. Özellikle çiçeklerin zamanı geçtikten sonra budama nasıl olur bununla alakalı uygulamalı göstermek istiyorum. Bakın çiçekler artık bazılarının soldu. Bayağı uzun zamandan beri çiçekleri vardı. Yine şurada bakın bir tane dal var, sararmış. Böyle bir dalı ne yapmamız gerekiyor? Ve bir sürpriz göstermek istiyorum. Bakın şuradan gördüğünüz gibi bir tane keyik atıyor buradan. Çiçek dalı değil, bir tane yavru atıyor. Bu yavruyla alakalı da konuşacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı güzel bir video olacak. Evet, öncelikle şu sarı dalla başlayalım. Eğer bir dal bu şekilde sararmışsa bunu artık dibinden kesmemiz gerekiyor. Bu birinci önemli özelliğimiz. Şimdi bunu dibinden keseceğiz ki yeniden dal çıkmasına teşvik edeceğiz. Bu çiçekte gördüğünüz gibi yaprak çıkarımı da var ve keyiki çıkarımı da var. Artık bu çiçek açma değil de kendini biraz daha büyütme ile alakalı yol alacaktır. Şimdi bunu dibinden makasla kesiyorum. Kestiğimiz yere tarçın sürebilirsiniz. Evet, şimdi makasla alıyorum bu kısmı. Evet, gördüğünüz gibi dal iyice sararmış. Bunu aldık. Şimdi gelelim şuradaki orkidemize. Bakın bunun tek çiçekleri kalmış. Şurada ucunda biraz hareketlilik var. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da aynı şekilde bir hareketlilik var. Bu çiçekler döküldükten sonra bunları biraz daha bekleteceğim. Ama şurada da belki bir hareketlilik var. Yine bunu da aynı şekilde bekleteceğim. Şuraya bakıyorum. Yine hareketlilik var. Bekleteceğim. Bunun budamasını biraz bekleteceğiz. Zaten şu dalda da hafif bir sararma var. Bu dalı da çiçekler döküldükten sonra belki dibinden keseceğiz bunu da. Bu da eski bir dal. Eski dalları eğer sararmışsa bunları dibinden kesmemiz gerekiyor. Şimdi şu orkidemize bakalım. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Ucunda da bir hareketlilik var. Gördüğünüz gibi. Şu anda hiçbir şeyinde sıkıntı yok. Şu tarafa da bakıyoruz. Evet. Burada da dal atma potansiyelleri var. Evet, bu çiçeğe gelelim. Bakın buradaki çiçeği döküldü. Burada budama yapmamız lazım. Nereden budama yapmamız lazım? Bakın ucunda hareketlilik yok. En son çiçek çıkan yer burası. En son çiçek çıkan yerin altından şu boğumun üstünden kesmeliyiz ki bu boğumdan yeniden dal atabilsin. Bakın dal atma ile alakalı potansiyel var burada. Şişmiş hatta gördüğünüz gibi yeniden dal atacak. Şimdi şuradan makasla keseceğim. Bakın şuradan keseceğim. Ve kestiğimiz yere tarçın süreceğiz buraya. Evet, kestik bakın. Buraya tarçın süreceğiz. Şimdi bu kestikten sonra artık burayı onardıktan sonra şuradan yeniden dal atacak. Evet, şu çiçeğe gelelim. Bakın çiçekler solmuş artık. Bunu bekletmeye gerek yok. Şu ucunda da zaten yeni tomurcuklar var. Bu 3 tane solmuş çiçeği de almalıyız ki ucundaki çiçekler rahatça açabilsin. Şimdi bunları da makasla kesip alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi aldım. Evet, buradaki çiçeklerime gelelim şöyle. Gördüğünüz gibi buradaki çiçek dalımız bayağı büyüdü. Kökü de büyüdü. Çiçek dalı mı kök mü diye bir video yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hangisi çiçek dalı hangisi kök. Şu anda bunun çiçek dalı büyüyor. Şunda henüz bir çiçeklenme yok. Yapraklarını büyütüyor. Evet, şurada da yine bir hareketlilik yok. Burada yeniden kök çıktı bakın şurasından. Evet, şu da yok. Şunun çiçekleri bakın devam ediyor. Şu da açtı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçeği var. Evet. Genel itibariyle diğerleri de devam ediyor. Şunun keyik atmasını bekliyorum. Ortasından çiçek dalı çıktığında daha yaprak çıkmıyor. Buradan bir keyik çıkması lazım. Bakımlarına devam edeceksiniz böyle bir çiçekte. Ve ileride keyik çıkacak bundan. Bakımlarını kesinlikle bırakmayınız. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.